Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ipek gibi yumuşacık dokusuyla ağızda eriyen un helva tarifi videosu hazırladım. Yapımı çok kolay. Bu güzel helvamızın buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce helvamızın şerbetinin yapımıyla başlıyorum. 1,5 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1,5 su bardağı suyumu ekliyorum. Dilerseniz sıcak su olarak da kullanabilirsiniz. Şerbetimin malzemesini biraz karıştırıyorum ve ocağımın üzerine alıyorum. Çok fazla kaynatmadan 1-2 taşım kaynayana kadar ocağımın üzerinde kaynayana kadar bekleyeceğim. Evet, kaynamaya başlayan şerbetimi 1-2 taşım kaynatmam yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum ve şerbetim kenarda soğumaya bırakırken ben de bu arada un helvamın yapımına başlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağımı tavama aldım. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağım tamamen eridikten sonra 2 su bardağı unumu da ekliyorum. Un bardak ölçüm yine aynı 200 milimlik klasik su bardağı. Unumla yağımın güzelce karışmasını sağlıyorum. Bu arada ocağımın altını orta ateşe getirdim. Çok fazla yüksek ateşte kavurmayacağım. Bu arada başından ayrılmadan helvamı güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş unun kendini salmaya başladı. Bu aşamadan sonra ocağımın altını tamamen kısıyorum ve yavaş yavaş helvamı kavurmaya devam ediyorum. Çok kısık ateşte sabırla helvanızı kavurduğunuzda inanın lezzeti daha güzel oluyor. Sizler daha fazla helva yapacaksanız bu ölçü miktarını 2 katı yaparak da helvanızı yapabilirsiniz. Helvamı kavururken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada ben kısık ateşte tekrardan helvamı kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 15 dakikadır kavuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık rengi yavaş yavaş kıvam almaya dönüyor. Helvanızı çok koyu kıvamda sevmiyorsanız bu aşamada da şerbetini ekleyebilirsiniz. Ben biraz rengini koyu kıvamda sevdiğim için biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Bu ölçülerde unu eklediğinizde helvanızın kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Daha lezzetli bir helva yapmak için mutlaka bu kıvama dikkat edelim. Artık helvam istediğim renge geldi. Yaklaşık 23-24 dakikadır ben kavuruyorum. Sizler için saati de bakarak kontrol ettim. Tabii ki sizlerin ocağınızın ısısına göre de bazen zaman değişebilir. Evet, 23 dakika kavurmuş olduğum helvamın üzerine şerbetini de döküyorum ve kaşık yardımıyla hızlıca karıştırıyorum topaklanma olmaması için. Bu arada şerbetini eklerken mutlaka ocağınızın altını olabildiğince kısmaya özen gösterin. Şerbeti ekleyip bu kıvamı aldıktan sonra ocağımın altını hafif orta ateşe getiriyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Artık gördüğünüz gibi şerbetim kendini çekmeye başladı. Bu aşamadan sonrasını spatula ile devam ediyorum. Güzelce karıştırdığım için de helvamda hiç topaklanma olmadı. Gördüğünüz gibi ipek gibi kıvamı var arkadaşlar. Ben artık bu aşamadan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Sadece tavamın kendi sıcaklığıyla şerbetinin kendini çekmesini bekleyeceğim helvamın. Tamamen helvanız kuruyana kadar kesinlikle ocağın üzerinde karıştırmayın. Aksi halde çok kuru, dağılan bir helva olur. Artık tamamen hazır olan helvamı kenara 10-15 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Helvam dinlenirken üzerine kapatmayacağım. Sadece temiz mutfak havlusu veya mutfak beziyle de kapatabilirsiniz. Kapak kapattığınızda sulanma olduğu için helvanın kıvamı bozulmaması için ben üzerine kapak kullanmıyorum. Helvayı şekillendirmek için bu şekilde kalıplar kullanacağım. Sizler dilerseniz dondurma kaşığı veya yemek kaşığıyla da şekilleyebilirsiniz. Kalıpla şekillendirmiş olduğum helvamı servis tabağına alıyorum. Geri kalan helvalarımı da şekilleyerek servis tabağına aldım. Servis tabağına hazırlamış olduğum helvalarım üzerine fıstık tozu da gezdiriyorum.
gönül rahatlığıyla deneyip beğenebileceğiniz bir helva tarifi oldu. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.